Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pinterest'te gördüğüm ve çok beğendiğim ve Pinterest'ten ilham aldığım bir çantayla geldim. Tamamen Pinterest'tekinin aynısını yapmadım. Kendi yorumumu kattım. Birçok yerini, yapımını değiştirerek çok güzel bir çanta sonucu çıktı ortaya. Bugün sizlerle istiyorum ki bunu birlikte yapalım. Ben çok sevdim. Gerçekten gündemdeki modellerden çok farklı. Şöyle sizlere göstereyim. Tabanım, dikdörtgen taban çalıştım. Yine sapını kendinden örme yaptım. Şöyle içini de sizlere göstermek istiyorum. Çıt çıtlı ve astarlı. Astar videom yine kanalımda videolar kısmında mevcut. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Çantam oldukça kullanışlı. Orta boy güzel bir çanta oldu. Hemen size ölçüsünü verecek olursam şöyle tam ölçü 35 santim boyu. Şöyle katlanmış halde ya da katlanmamış halde verirsem daha güzel olacaktır. Şöyle kenarlarda katlandığı için tam ölçü verecek olursam da şöyle yaklaşık bir 45 santimde eni var. Katlanmış halde de 35 santim. Yani 35'e 35 bir ölçümüz var. Böyle ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz ve yapmak istersiniz. Yaptığınız çantalarımı Instagram'da beni etiketleyerek paylaşırsanız hikayemi eklerim ve çok mutlu olurum. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız abone, yorum, beğeni yaparak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben destek gördükçe daha çok keyiflenerek yeni modeller üretebiliyorum. Sizler de desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Haydi gelin hep birlikte modelimize başlayalım. Evet, şimdi çantamın yapımında şöyle renkli boncuklar kullandım. İsterseniz bunları tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Kağıt ip kullandım. Bu defa sizlere göstermek daha anlaşılır olsun diye açık renkle çalışmak istiyorum. 3,5 milim tığ kullandım ve taban içinde ilmek belirleyicilerimiz olacak. Ben ipim ince olduğu için tabanımı 45 zincirle başlamıştım. Sizler büyüklüğünü ne kadar isterseniz öyle yapabilirsiniz. 45 zincirle başladım. Daha sonra istediğim boyuta gelene kadar yapmaya devam ettim. Ayrıntılarını hemen sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, şimdi ben dikdörtgen taban yaptım çantamın altına. Şu iki başlangıç sırasını, ortadaki iki sırayı saymıyorum. 10 sıra gidip gelip spiral şekilde ördüm. 45 zincirle başladım ve dikdörtgen tabanda biliyorsunuz köşelerde arttırma yaparak gittim. Bu çantamın ölçüsü tam 45 zincirle başlayıp 10 sıra gidiyoruz. Ondan sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bunun ölçüsü direkt 45 zincirle başlayarak devam ediyoruz. Hemen sizlere yeni bir tık daha az sayıda olan bir modelle başlayacağım. Birebir aynısı olacak fakat sadece sayıları farklı olacak. Şimdi ne demiştik? Bunu tam 45 zincirle başlamıştım. İpim bir tık daha ince olduğu için zincir sayısını biraz yüksek tuttum. İpiniz kalın olursa 40'la da başlayabilirsiniz. Bunu tamamen siz ayarlayabilirsiniz. Benim bu yapacağım ipim neredeyse bunun 2 katı kalınlığında olduğu için ben bunun zincir sayısını daha az tuttum. 36 zincir bana göre yeterli olacağı için 36 zincirle başlama gereği duydum. Yani çantanızın büyüklüğü tamamen sizin zincir sayınıza bağlı. Sizler de ona göre ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayabilirsiniz. Ya da çantanızın ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada 45 zincirle, burada 36 zincirle başladım. Şimdi 36 zincirlik modelimizle devam edeceğiz. Bundan sonra bu detayla gidiyoruz. Bundaki tek farklılık 45 zincir olması. Hemen başlıyoruz. Dikdörtgen tabanım için 36 tane zincir çektim. Hemen başlıyorum. 36. zincire batmıyorum. 35. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum.
Zincirlerimin düz yönüne değil, tekli yönüne bu şekilde tek tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Sırasıyla tek tek batıyorum. İpim çok fazla kalın olduğu için daha tok duracağını, durmasını istediğim için bir tık kalın ipimle çalışıyorum. Biliyorsunuz kağıt ipler sürekli farklı çıkabiliyor. Aynı renkler bile daha ince, daha kalın çıkabiliyor. Şimdi sonuncu ilmeğimdeyim. Artık bu sonuncu ilmeğime köşelerde artırma yapacağım için bu noktada sonuncu ilmeğime 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi battım. İkinci sık iğnemi de yapıyorum. Ve üçüncü sık iğnemi de aynı noktaya batarak 3 tane sık iğne yapıp bu köşeme artırma yapmış oluyorum. Şimdi burası benim başlangıç noktam. O yüzden şöyle bu başlangıca bir tane farklı renk belirleyici takıyorum. İlk ve üçüncüye işaretleyicimi bu şekilde takarak bu noktaları belirgin hale getiriyorum. Daha sonra önüme gelen her sık iğneye, bakın şuradayım, her sık iğneye bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Burada işaretleyiciler bizim dikdörtgen tabanı ya da herhangi bir tabanı arttırma yaparken hangi noktalarda arttırma yapacağımızı unutmamamız için aslında çok güzel bir fikir. İşaretleyici ile giderseniz kafanız karışmayacaktır. Şimdi sıramın sonuna kadar her sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. İpim kalın olduğu için biraz zorlanıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi sıramın sonuna yaklaşıyorum. Diğer köşeme de diyebiliriz. Her sık iğneye bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu benim bu sırada battığım ilk sık iğne deliğim, bakın şurası. Buraya da bir tane battım. Bu şekilde. İkinciyi de batıyorum. Bir, iki. Bir taneyi de ilk sırada batmıştım. Bununla birlikte 3 oldu. Hemen buraya bir tane aynı renk takayım, mavi ile gidelim. Sık iğne takarak ilke taktım. 1, 2. Bu da üçüncü. Buraya da takmam gerekiyor. Şimdi buradaki mantığı size kısaca anlatayım. 1, 2. İlk gittiğimiz sırada da bir tane batmıştık. Bununla beraber 3 oldu. Şimdi burası bizim artık yeni noktamız oldu. 1, 2, 3 sık iğne. Hemen buraya bunu çıkardım. İlk yaptığım sık iğneme 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen burayı bu şekilde kapattım. Evet, şimdi buradaki mantığı tekrar anlatmak için burayı söktüm. Arkadaşlar, şimdi şurayı da hatta tekrardan söküyorum ki daha anlaşılır olsun diye. Şimdi biz bu noktada en köşe noktaya
3 tane sık iğne yapmıştık. Bu mantığı kavrayabilmeniz için tekrar anlatıyorum. Şimdi geldim bu köşe noktama. Bakın. Buraya sonuncuya bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 oldu. İlkine hemen bir işaretleyici taktım. 2 tane doldurdum. Giderken de bir tane sık iğne yapmıştım. Toplamda 3 tane sık iğnem olmuş oldu. Hatta en baştaki şu şekilde işaretleyici takayım ki kafanız karışmasın. 1, 2 ve 3 tane sık iğnem olmuş oldu bakın. Bu şekilde. Şimdi burada buranın yarısını giderken yapmış oluyoruz. Yani başlarken yapmış oluyoruz. Burası başlangıç noktam. Burası da benim bitiş noktam olmuş olacak. Şu bıraktığım ip karşılığa denk geldiğinde zaten anlayacağız biterken. Tüm detaylarını anlatacağım. Kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Sizinle birlikte devam edeceğim ki rahatça yapabilirsiniz diye. Şimdi burada 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yeni sıraya geçiyorum. Bakın bunu çıkardım. Buraya tekrardan yeni sıraya geçiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyicime 1, 2, 3. Üçüncüye değil tam ortadakine. İşaretleyicimi tam ortadaki ikinci yaptığım sık iğneye takıyorum. İlk sıra biraz kafa karıştırıcı gözükebilir. Aslında mantığını anladığınızda çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Hemen karşıma gelen her sık iğneye bir adet sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu noktaya kadar örmeye devam edeceğim. Başlangıç noktama kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, pembe işaretleyici benim başlangıç noktamdı. Şimdi bu işaretleyicimi bu şekilde çıkardım. Pembe işaretleyicimin olduğu yer başlangıç noktama sık iğnemi şöyle çıkartıp 3 tane aynı noktaya bakın. Aynı noktaya 3 adet sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Şimdi sık iğnemi 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştım. İkinciye yani tam ortadaki işaretleyicime taktım. Bakın arada bir tane sık iğnem var. Ona da bir adet sık iğne yapıyorum. Ve diğer işaretleyicime geliyorum. Bunu da çıkardım. Buraya da 3 adet sık iğne yaparak artırmamı yapmış oluyorum. 2 ve 3. İşaretleyicimi burada tam ortadakine yani ikinci sık iğneme takıyorum. Bu şekilde arttırmamı yapmış oldum. Bu dikdörtgen tabanda arttırmaları köşelerden yapıyoruz. 4 tane arttırma köşemiz olacak. Bu şekilde mantığını kavradığınız anda gerçekten çok kolaylıkla yapabileceğiniz, tüm çantalara da yakışan bir taban olduğu için her çantanıza kolaylıkla tercih edebilirsiniz rahatlıkla. Bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar aranızda tavsiyeye ihtiyacım var. Bu plastikler birkaç tane çözüm denememe rağmen çıkıyor. Ve sert iplerimde genelde çıkıyor. Örmesi zor olan iplerimde. Bunun için bir tavsiyeniz varsa yorum kısmına denediğiniz ve gerçekten işe yarayan tavsiyeniz varsa yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Ben streçle kaplamıştım içine. Bir süre idare etti açıkçası birkaç ay. Ama kalıcı olmadı. Tavsiyenize ihtiyacım var. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Ne yapıyorduk? İşaretleyicimizi çıkartıp işaretleyicimizin olduğu noktaya 3 adet sık iğne
yapıyorduk. Birinci, ikinci ve üçüncü sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğneme tekrardan işaretleyicimi taktım. Arttırma yapmam gereken köşemi belirledim. Şimdi burada bir tane sık iğnem var. Bunu da yaparak bakın karşılıklı. Burası aslında benim tabanım tamamen bittikten sonra tam bitireceğim nokta. Şu ipimin karşısındaki bu çizginin tam ortasına denk gelen nokta benim bitiş noktam olacak. Burası artık yeni sıra olmuş oluyor. Yani ilk arttırmamı ben aslında burada başlamış oluyorum. Birkaç sıra daha gittikten sonra mantığını tam net anlayacağız. Şimdi burada ortada bir tane sık iğne vardı. Burada 2 tane var. Neden? Çünkü ilk arttırmamızı başlarken aslında burada yapmıştık. Bu ilk arttırmamızın 3 tane sık iğne battığımızın bir tane sık iğnesi. O yüzden kafanız karışmasın. Neden burada 2 sık iğne var diye sorgulamayın. Eğer 2 tane varsa doğru yoldasınız. Birinci sık iğneme battım. İkinci sık iğneme de batıyorum. Şimdi yeniden buraya 3 adet sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bu yöntemle gerçekten tabanımız kusursuz olacak. İkinci sık iğneme işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bir sonraki sırada arttırmayı doğru yapabilmek için. Ve tekrar işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktadayım. İşaretleyicimi çıkarttığım noktaya 3 adet sık iğne yaparak arttırmamı bu köşede yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar işaretleyicimi tam ortaya, yani ikinci sık iğneme takıyorum. Kapatıyorum. Önüme giren her sık iğneye bir adet sık iğne yapıyorum. Ve tekrar işaretleyicimin olduğu noktada 3 tane arttırmamı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Gerçekten taban için kalın bir ip tercih edersek, ikinciye taktım burada. Tabanımız sarkmayan çok sert bir taban olacaktır. Bu aklınızda olsun. Muhakkak taban için kalın ip tercih etmelisiniz. Evet, örümü biraz daha zor ama duruşu şahane. Bu şekilde sık iğne yaparak bir sonraki arttırma noktama kadar gidiyorum. Artık dikdörtgen tabanımız oluşmaya başladı. Şimdi arttırma köşemdeyim. Çıkardım ve burada 3 adet sık iğnemi yapıyorum aynı noktaya. 2 ve 3. Ortadaki ikinci sık iğneme tekrar taktım işaretleyicime. İpim çok kalın. 1, 2. Bakın az önce bahsettiğim olay buydu. Ben bu noktada bitireceğim. Bakın tam dikdörtgen taban oluştu. Yani bu nokta benim bitiş noktam olacak. Şimdilik kafanız karışmasın. İstediğim boyuta ulaştıktan sonra için söylüyorum bunu. Tekrar her sık iğneye bu şekilde burada da arttırmamı yaparak 1, 2 ve 3. Bakın buraya geldikten sonra burası bir tık yükseliyor. Çünkü yeni bir sıra oluşturuyoruz artık.
O yüzden burası bir sıra yükseliyor. Buraya kadar geldiğimizde tüm etrafı tamamen dönmüş sayılıyoruz. Bu aslında dikdörtgen taban yapmanın birkaç yöntemi var ama ben en çok bu yöntemi seviyorum. Bu yöntemde gerçekten muntazam bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani kusursuz bir görüntü oluşuyor. O yüzden size tavsiyem bu yönteme alıştırmanız kendinizi. Şimdi tabanım bu şekilde, istediğim boyuta ulaşana kadar spiral bir şekilde git gel git gel örmeye devam edeceğim. Her noktada 3'er adet artırmamı yaparak istediğim büyüklüğe ulaşıp size de sayıyı vereceğim. Ne kadar yaptığımı. Tabanın püf noktası, istediğiniz boyuta ulaşmanın püf noktası diyeyim. Çektiğiniz zincir sayısına bağlı. Zinciri ne kadar çok çekerseniz o kadar büyük olur. Ne kadar az çekerseniz o kadar küçük olur tabanınız. Böyle ben hemen istediğim boyuta ulaşana kadar örüp size de sayıyı veriyorum. Evet hanımlar, şimdi ben tabanımı istediğim boyuta ulaşana kadar ördüm. Daha sonra içte kalacak kısımdan buharla ütüledim. Hemen kaç sıra ördüğümü sizlere söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bu tarafta, 11 bu tarafta olacak şekilde 11 sıra ördüm. Dediğim gibi siz çantanızın tabanının ya da boyutunun daha büyük olmasını isterseniz başlangıçtaki zinciriniz sizin yapacağınız taban büyüklüğünü belirler. Ya da küçük yapacaksanız daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi bura bizim başlangıç noktamızdı. Bakın burada artık bitiriyoruz. Şöyle bu başlangıç ipinin tam karşısına denk gelecek noktada bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi burada son sık iğnemi yaptıktan sonra ben ilmeğimden ipimi çıkartıp burada birleştirmemi yapacağım. İpim çok fazla kalın. Şöyle. Şimdi burada hemen yeni bir ilmek oluşturarak bunu bitiriyoruz. Şöyle arkadan da bu şekilde birkaç tane geçirerek bu şekilde artık tabanımı bitirmiş oluyorum. İpim çok kalın olduğu için burada bir belirginlik oldu. Aslında normalde olmuyor. Benim ipim normal kağıt iplere göre neredeyse 2 kat daha kalın olduğu için normal iple bu kalınlık göze batmayacaktır. Zaten örerken bunu görmeyeceğiz. Görünmeyecek. Şöyle birkaç tane daha yürüttükten sonra artık tabanımızın sonuna geliyoruz. Tabanımız bu şekilde harika bir dikdörtgen taban oldu. Bu yöntemle yaparsanız eşit bir şekilde yapmış olursunuz. Tüm kenar, alt tabanlar sayıları hep aynıdır. Üstüne istediğiniz modeli kurabilirsiniz. Bu şekilde tamamladım tabanımı. Evet, şimdi dikdörtgen tabanı bitirdikten sonra artık işaretleyicilerimizi çıkartıyoruz. Modelimizin yapımına artık geçiyoruz. Şöyle fazla iplerden kurtulalım. Şimdi herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz ama ben köşeden başlamanızı tavsiye ederim sizlere. Tabanımızın artık gövdemize çıkıyoruz. Çıkarken de ben yalancı sık iğne ile çıkıyorum. Şöyle tam ortadan başlamak istiyorum. Köşe noktamın tam ortasından başlamak istiyorum ben. Bu şekilde. İki zincirle yukarıya çıkıyorum. İpimi üstüne atıp hemen bir yanındakine tek seferde çıkardım. Yalancı sık iğne, ip üstüne atıp tek seferde çıkarmak oluyor. Bu şekilde şuraya başlangıç noktama bir tane altlara, çünkü çantamı yine
başladığım noktadan bitirmeliyim ki aynı sayılarda olsun diye. Buradan başladığımı anlamak için buraya bir işaretleyici taktım. İpimi, başlangıç ipimi de kendimle biraz yürüteceğim. İpimi üstüne atıyorum. Bu şekilde yalancı sık iğnemi yapıyorum. Yine şuradan da göstereyim. Yalancı sık iğne ile bir üste çıkıp daha sonra artık boncuklarımızı yapmaya başlayacağız. Şöyle köşeye kadar gidip geliyorum. Arttırma vesaire yapmayacağız. Şimdi tam köşe noktamdayım. Buraya da hiç arttırma yapmadan yalancı sık iğne yaparak devam ediyoruz. Her sık iğneye bir adet yalancı sık iğne yapıyoruz. Hiçbir yerde arttırma yapmadan bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıramın sonuna geldim. İpimi üstüne attım. Son sık iğneme de bu şekilde batıyorum. Yalancı sık iğnemi yapıyorum. Şöyle ilk yaptığım tepe batacağım yer zaten belli. Oraya da girip bu şekilde bir ilmek kaydırma yaparak sıramı bitirmiş oluyorum. Tekrardan şöyle bir iki zincir çektim. İpimi üstüne atıyorum. Bu şekilde bir sonraki sık iğneye battım. Bir yalancı sık iğne daha yaptım. İpimi üstüne attım. Bir sonrakine bir tane daha yalancı sık iğne yaptım. İlk başlangıç zincirimle birlikte 3 tane yalancı sık iğnem olmuş oldu. Burada artık boncuklarımızı alıyoruz. Bu şekilde ipimi üstüne attım. Bir tane boncuğumu tığıma geçirdim. Çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model bakın. İpimi üstüne attım, boncuğumu geçirdim. İpim arkada. Sıradaki sık iğne boşluğuna batıyorum. Tığımdan çıkartıyorum ve buraya yalancı sık iğne yapıyorum. İpimi üstüne attım. Bir sonraki sık iğneye girdim. 4 tane sık iğne yapacağım. Bir sonrakine gidiyorum. Aralarda 4 tane yalancı sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Burada yalancı sık iğne yapınca arkadan boncuk asla çıkmıyor ya da içe batmıyor. Bu yüzden ben bu yöntemi keşfettim. Birçok örneği var Pinterest'te, trabzanla vesaire yapmışlar ama trabzanla bir tık daha içe doğru göçer gibi oluyor. O yüzden trabzanla yapmayı sevmiyorum ben. İpimi üstüne attım bakın. Bir sonraki sık iğneye geçeceğim. Hemen bir tane boncuğumu bu şekilde aldım. Giriyorum. Boncuğumdan çıkardım. Üçünü birden tek seferde çıkardım. İpimi üstüne attım. Şimdi 4 tane yalancı sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şöyle kameramı bir tık daha yaklaştırıp bir kez daha göstermek istiyorum. 4 tane yalancı sık iğnemi yaptıktan sonra ipimi üstüne attım. Hemen bir tane daha boncuğumu aldım. Ben boncukları rengarenk tercih ettim. Sizler istediğiniz renklerde ya da tek renkte yapabilirsiniz. Hemen sıradaki gelen sık iğneye battım. Önce boncuğumdan çıkardım. Daha sonra hepsini birlikte bu şekilde çıkarıyorum. Siyahla çok güzel durdu renk uyumu falan. Ama bu renge de boncuklar gerçekten çok yakışıyor. Bu da böyle bir beje yakın bir ip diyebilirim. İpimi üstüne attım. Yine 4 adet yalancı sık iğnemi yapacağım. Ve hemen bir tane boncuğumu alacağım. Burada sıradaki sık iğne boşluğuna battım ve hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi sıramın sonuna kadar bu şekilde boncuklarımı yapa yapa tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada 1 2 zincirle beraber 3. Şu
İlk başlangıç noktasındaki boşluğa bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bakın bu ilk trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Burada 1 2 3 zincirle yukarıya çıkıp ipimi üstüne attım. Bakın şuradaki boşluğa girdim. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız tamamen ikili trabzandan oluşuyor. Bir sıra ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıra boncuklu sırasında yalancı sık iğne yaparak devam ediyoruz hanımlar. Bu şekilde başlangıç noktama kadar ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. İpimi üstüne attım. Bakın sık iğneye girdim. 2 defa da çıkardım. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ipimi üstüne atıyorum. Bakın son sık iğneme de bu şekilde girdim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım ve burada artık ilmek kaydırma yöntemiyle bakın ilk oluşan tepeye şu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde 1 2 zincirle yukarıya çıktım. Benim boncukları ben tam üstüne denk gelecek şekilde yapıyorum. Yani boncuk batacağım kısım burası benim. Hemen sık iğne, yalancı sık iğnemi yapıyorum. 1 2 hemen kontrol ediyorum. Boncuğumu batacağım tepe noktası boncuğumun sağında kalmayacak. Ben solağım, siz bu tarafa gideceğiniz için boncuğunuza en yakın olan tepeye batıyoruz. O zaman boncuğumuz aynı sırada olmuş oluyor. Şimdi ben 1 2 3 tane yalancı sık iğnem oldu. Zincirimle birlikte benim. Hemen ipimi üstüne attım. Burada bir tane boncuğumu aldım. Girdim sık iğneye, çıkardım. Üçünü tek seferde çıkardım. Bakın birkaç tane yapıp size göstereceğim. Tam tepe noktasına denk geldiğini. Bu şekilde. Bakın tam karşısına denk geliyor. Böyle yapınca da tam hizalı gelince gerçekten çok şık duruyor. Boncuklarımız kaydırarak yaparsak hem sayılarımızı toparlayamayız, atlarız. Hem de güzel bir görüntü olmuyor açıkçası. Ben böyle tam karşısına denk gelecek şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle ipimi üstüne attım. Boncuğumu aldım. Hemen bakın tepesine denk gelen noktaya battım ve buraya yalancı sık iğnemi yaptım. İpimi üstüne atıyorum. Tekrar 4 tane yalancı sık iğnemi yapıyorum. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Artık anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bir sıra yalancı sık iğne boncuklu sırası, bir sıra ikili trabzan, bir sıra yalancı sık iğne, bir sıra ikili trabzan şeklinde çantamızın boyutu istediğimiz ölçüye gelene kadar yapmaya devam ediyoruz. Ben bu çantamda 10 sıra boncuklu olacak şekilde yaptım. Yine bunda da istediğim boyuta ulaşana kadar yapıp sizlere kaç sıra yaptığımı gelip söyleyeceğim. Evet, şimdi ben bu çantamı istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde örmeye devam ettim. Tam boncuk sıralarını sayacak olursam 10 sıra boncuk sıram var. Bu sırayı siz istediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre de değişecektir.
ya da başladığınız taban sayısına göre değişecektir. Hemen şöyle tam tabandan itibaren 27 santim 28 de diyebiliriz santim oldu. Şimdi ben burada boncuk sırası bittikten sonra bir sıra ikili trabzan yapmıştım. Bunu da yapmayacağım. Bunu da direkt artık çantamın ağız kısmına geçeceğim. İpimi üstüne attım. Bakın ilk başladığım zincir çektiğim boşluğa geldim. Buraya battım. Yalancı sık iğnemi yaptım ve ilk tepeye şu şekilde girerek bu aradaki sayıyı 4'e tamamlamış oluyorum. Bu şekilde. Böyle tamamlamış oldum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum ve ilk girdiğim noktaya tekrar girerek burada bir sık iğne oluşturuyorum. Yalancı sık iğne. Tekrar bakın yaptığım sık iğnenin son lobunu alıp bir sonraki sık iğneye de batarak bu şekilde ilerliyorum. Yaptığım sık iğneni aldım. Bir sonrakine battım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Sık iğnemin son lobunu alıp tekrar yine sık iğneye batarak burada güzel bir model oluşturacağız. Dediğim gibi eğer çantanız boyutu yetersiz hissederseniz bir sıra ikili trabzan yapabilirsiniz. Ama ben bu sayıyı yeterli buldum boyutu. O yüzden hemen çantamın ağız kısmını oluşturuyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, çantamı bir sıra ördüm. Şimdi burada şöyle tekrar son noktaya da batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi artık kaydırma yapacağım. Burada ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. İpimi üstüne attım. Tekrar aynı noktaya girdim. Ve burada yine yeni bir tane oluşturdum. Yine aynı şekilde şöyle şu kanadı aldım ve bir sonraki sık iğneye battım ve ördüm. Bu şekilde arkadaşlar. Birinci sırayı ördüm. Bu da ikinci sıra. İkinci sırayı tamamen aynı noktaya kadar örüp artık burada çanta sapımın gireceği delikleri yapacağız. Bunu da örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben iki sıra gösterdiğim modelden ördüm. Burada şimdi isterseniz normal şöyle çanta sapı takarak, yani bunu 5-6 sıra örerek çanta sapı takıp kullanabilirsiniz. Ama ben bu çanta sapını daha çok yakıştırdığım için şöyle bir şey yaptım. Sizlere de gösterecek olursam şöyle bir açımı hemen toparlayayım. Şimdi ben bu köşelerde bakın şu taban sayımı saydım. 24 sıra köşem vardı. Bunlarla köşelerimi belirledim. Tam 24 tane ilmeğimi içeriye aldım bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde 24 tane karşıya 24 tane işaretleyiciyle ilmek belirledim. Bunları şöyle katladığımda karşılıklı gelecek şekilde 2-2-2 yer belirledim. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Siz daha kolay yöntemle yapabilirsiniz kendiniz. Size sayı verecek olursam da şöyle aralarında 5'er tane ilmek katladım. Bu şekilde bu köşe noktam. Bunu katladığımda buraya bırakacağım deliğin karşılığına buradaki delik gelecek. Bunun karşılığına buradaki delik ve bunun karşılığına da buradaki delik denk gelirse çantamızın sapını kolaylıkla çıkartabiliriz. Siz de başladığınız sayıya göre bunu belirleyebilirsiniz. Şimdi yaptıkça daha iyi anlaşılır olacak. Şimdi şurayı bir tık söküp tekrar birleştirme kısmına geliyorum. İlk ilmeğimle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum
Ve ilmek kaydırma yaptığım noktaya tekrar bir tane sık iğne, yalancı sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum ve aynı şekilde ilerliyoruz. İşaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi burada işaretleyicimi çıkartıp buraya da bir tane sık iğne yapacağım işaretleyicimin olduğu noktaya. Şimdi burada 1-2 sık iğne bırakacağım ki burada yaptığım çanta sapını kolaylıkla geçirebileyim. Burada ne yapıyoruz? 1-2 zincir çektim. 2 tane de sık iğne bıraktım. İşaretleyicimi burada çıkartıyorum. 1-2 atladım. 3. sık iğneye bakın ipimi üstüne attım. 3. sık iğneye battım. Bu şekilde bir tane daha yalancı sık iğne yapmış oldum. Yalancı sık iğnemin bir tane lobunu alıp tekrar böyle devam ediyorum. Şimdi benim bu sık işaretleyiciyle işim yok. Burayı sadece köşe noktamı belirlemek için bunu takmıştım. Kafam karışmaması için. Şimdi diğer işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Oraya bakın böyle olacak ki çanta sapımızı kolaylıkla geçirelim. Şu noktaya kadar örüp geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya geliyorum. Burada yapacağım boşluk da benim çantamın ön yüzündeki, bakın ön yüzündeki çanta sapımı geçireceğim delik olacak. Yine aynı şekilde örneğimi yapmaya devam ediyorum. Burada işaretleyicimi çıkardım. Tekrar işaretleyicimin olduğu noktama da bu şekilde yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya 1-2 tane atladım. Yani 3. sık iğnemi tekrar ipimi üstüne atarak bir yalancı sık iğne yapıyorum. Yalancı sık iğne yaptıktan sonra son yaptığım sık iğnemin lobunu aldım ve bir sonraki sık iğneye tekrar gittim. Bu şekilde yine işaretleyicimin olduğu noktaya kadar yapıp geliyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktadayım. Yine aynı yöntemi yapıyorum. Burada işaretleyiciler önceden yerini belirlediğim için benim işimi kolaylaştırıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer bu sap zor gelirse size bunu yapmak, siz de dediğim gibi bir çanta sapıyla şöyle 5 sıra örüp ağız kısmını yapıp dikerek yapabilirsiniz. Şimdi burada 2 tane ilmeği atlayacağım. 2 zincirimi çektim. 2 tane sık iğnemi atlayıp işaretleyicimin olduğu noktaya ipin üstüne atıp yalancı sık iğne yaparak devam edeceğim. Tekrar aynı yöntemi yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya kadar gidiyorum. Evet. Burada da aynı şekilde bu benim köşe noktam olduğu için burayı çıkartıyorum artık. Burayla işim kalmadı. Bu şekilde gidiyorum. Evet arkadaşlar, sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum bu arada. Ben YouTube'a bir model koyarken çok fazla emek harcıyorum. Çok fazla zaman harcıyorum. Yeri geliyor çocuklarımdan, eşimden zaman alıp sizlere yardımcı olmak için örnek çıkarıyorum. Ve istiyorum ki güzel ya da kötü, beğenin ya da beğenmeyin. Bunu yorumda belirtmeniz, destek vermeniz, beğeni atmanız ve kanalıma abone olmanız. Ben de burada YouTube'da bir emek vererek para kazanmaya çalışıyorum ve bu da inanın sizlerin destekleri, yorumları, beğenileriyle oluyor. Siz beğenince, yorum yapınca
YouTube beni daha fazla kitleye gösteriyor. Bu da emeğimin karşılığını almamı sağlıyor. Ve inanın emeğimizin karşılığını alınca daha fazla üretmek, daha çok model çıkarmak istiyoruz. O yüzden sizlerden isteğim bu yönde. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Destek verene de vermeyene de. Yine 2 zincirimi çektim. İşaretleyicimin olduğu noktaya gidiyorum. Yalancı sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu noktaya da aynısını yapacağım. Burası benim köşe noktam. Bunu çıkartıyorum. Bu noktaya da aynı şekilde yapacağım. Birleştirme noktama kadar yapıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna doğru geldim. Şimdi burada sonuncu deliği de oluşturacağım. 2 zincir çekiyorum. Ve 2 tane sık iğnemi 1-2 atlayıp buraya bir yalancı sık iğne yapıyorum. Şöyle bunu aldım. Buradan da ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. Bakın şimdi burada anlatmak istediğim, şöyle bir bunu yapayım daha sonra anlatayım yoksa sökülecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi size bunun mantığını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi burada 2 tane deliğimiz, önde de 2 tane deliğimiz var. Bakın eşit bir şekilde ben işaretleyicilerle yaptığım için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu delikler bakın bir katladığımızda birbirine hepsi denk gelmek zorunda. Şöyle yapayım. Bakın ip geçirdiğimde bunlar hepsi birbirine denk geldi. Karşı yine aynı şekilde böyle çantamızın ağız kısmını güzelce yapmış olacağız. Şimdi burada artık yeni sıraya geçtik. Yeni sırayı da hemen anlatıp bitireceğim. Yine burada aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ipimi üstüne atıyorum. Bakın zincir noktama geldim. İpimi üstüne atıp bu noktaya 3 tane, şu sonuncuya batmayı unuttum. Şuna batıp tekrar buna batıyoruz. 1, 2 ve 3 tane. 3 tane bu boşluğa dolduruyorum. Yine devam ediyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum bu şekilde. Devam ediyorum bir sonraki boşluğa kadar. Bu zincir noktalarına 3 tane yapıyoruz. Yine şuraya kadar devam edip size bir daha göstermek istiyorum. Evet, tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabım Nescraft. Benim anlatımımla yaptığınız tüm çantaları beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ben de hikayeme eklerim sizlere. Instagram'dan aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. İpimi aldım. Şu sık iğneme de batıyorum. Şimdi burada tekrar aldım. 2 zincirlik noktama 3 adet sık iğne yaparak devam edeceğim. 1, 2, 3. Yine tekrar bunu alıp ilk sık iğnemin tepesine de batıp artık burayı bitiriyoruz. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar aynı şekilde yapıp birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra bir sıra daha gidip
artık çantamın ağız kısmının son işleminde sizlere göstermek için geleceğim. Yani 2 sıra bu sık iğne modelinden yapıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim şimdi. Burada 2 zincirlik noktamada 3 adet sık iğne yapacağım. Bu şekilde ilmeğimi de kaydırıyorum. Şimdi burada artık normalde 2 sıra dedim. Ama ben ağız kısmının çok uzun olmasını istemiyorum. Burada artık son sıramı yapmak istiyorum. Siz tabi isteğe bağlı bir tık daha, bir sıra daha çıkabilirsiniz. Yine burada bir zincirimi çektim. Burada ters sık iğne tekniğini kullanacağız. Kameramı daha şöyle yaklaştırıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye tersten sık iğne yapıyorum. Terse gidiyoruz. Gittiğimiz yönün tam tersine. İpimi bir tık gevşettim. Bir sık iğne atladım. İkinci sık iğneye battım. Yine bir tane atlayıp ikinciye bu şekilde batıyorum. Tamamen çantamızın ağız kısmını bir sık iğne atlayıp bir diğer sık iğneye batarak bitiriyoruz. Burada ipimizi bir tık gevşetmemiz gerekiyor ki çantamızın ağız kısmı toplanma yapmasın. Bunu sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Ben bunu bitirip geleceğim. Hemen ondan sonra şöyle çantamın sap kısmının bir tanesini göstermek istiyorum. Şu uzun parçayı göstereceğim sizlere. Daha sonra kısa parçalarımızı göstereceğim. Bir miktar ip bırakıyorum dikme payı olarak. Bu şekilde bir zincirle ipimi bağladım. Burada 2 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincirin lobunu aldım ve ikinci zincirimin tekli lobunu alacağım. Ve ipimi alıp tekrar girdiğim noktalardan çıkıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kalıyor. İp atıp bunları da çıkarıyorum. Şimdi döndüm. Bakın buradaki 1 ve 2 tane çıkıntıyı aldım. İpimi attım ve girdiğim noktalardan tekrar çıktım. Buradan çıkıyorum. Döndüm. Burada oluşan 2 tane çıkıntı var. Onların ikisine de giriyorum. İpimi alıyorum ve çıkıyorum. Döndüm. Bu 2 çıkıntı her zaman oluyor. Dönüp dönüp bunlara batarak çanta sapımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıyoruz. Sadece bu 2 çıkıntıya bu şekilde batarak çanta sapımızı yapıyoruz. Çanta sapımızın uzunluğu tamamen isteğimize bağlı. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Buradaki ayrıntı, çanta sapımızı 4'e katlıyoruz. Yani deliklerden geçirdikten sonra bu şekilde bakın 2'ye katlanmış sayılıyor. 2 4 olmuş oluyor aslında. Göstereceğim bunu sizlere. Bu şekilde çok kolay örmesi. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu istediğim uzunluğa gelene kadar yapıyorum. Ve aynı şekilde çantamın ağız kısmını da tamamladıktan sonra şu kısa detaylara geçeceğiz. Onları da sizlere anlatacağım. Evet, sıramın sonuna geldim. İpimi kopardım. Burada ilmeğimi çıkarıyorum ipimden. Şöyle açıyı biraz
düzenledikten sonra iğne yardımıyla burada bir birleştirme yapacağım. Şöyle ilk yaptığımdan arkaya geçiyorum. Burayı birleştirerek şu yaptığımın ikilisinden de geçiyorum. Burada bakın hiçbir birleştirme izi olmadan ipimi arkadan yürüteceğim. Bu aşamada artık çantamı iç kısımdan buharla ütüleyip astar ölçüsü alabilirsiniz. Bu arada çantanıza astar yapmak isterseniz yine videolarım kısmında 2 adet astar yapım videosu var. Oradan ilham alabilirsiniz. Tam ölçüde astarınızı alıp dikebilirsiniz. Ben de yine aynı yöntemle astarımı yapıyorum. Astar videom çok basit ve kolay bir video. İzleyenler bilirler. Bu şekilde şimdi buna içten güzelce bir buharla ütü yapacağım. Şimdi bunu da istediğim ölçüye gelene kadar ördüm ve şöyle ilmeğimden çıkardım. Çantamızın askısının şöyle 4'e katlayarak boyutunu ayarlayabiliriz. Yani istediğimiz boyuta gelip gelmediğini anlayabiliriz. Size tam ölçü verecek olursam da yine astar diyorum. Yine çanta sapının ölçüsü tamamen sizin kullanım isteğinize bağlıdır. Ben toplamda şöyle 130 santim örmüşüm. Bu şekilde bunu da yaptıktan sonra hemen kısa saplarımızın yapımına geçelim. Ben bir tane yaptım. Yine bunun da ölçüsünü sizlere vereyim. İkinciyi de sizlerle birlikte yapalım. Tam 22 santim yapmışım ben. 22 santim olacak şekilde yapıyoruz. 2 adet yapıyoruz bu arada. Bir miktar ipimizi gizlemek için ip bırakıyoruz. Daha sonra şöyle kameramı bir tık yaklaştıracağım. Şunu da şöyle alayım. Bir miktar bırakıyorum. Şöyle hatta daha kolay dikebilmek için kameramı da şöyle ayar. Bir miktar dikmek için ip bırakıyorum. Şöyle bir tane zincirle burayı sabitliyoruz. Bunu sabitledikten sonra 8 adet zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlk başta çektiğim zinciri çeviriyorum bu şekilde. İlk zincirimin arkada kalan tek lobuna batacağım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Tüm zincirlerimin arkada kalan tek lobuna birer adet sık iğne yapıyorum ve 8 adet sık iğneye ulaşmam gerekiyor. Bu şekilde her sık zincirin arka kısmındaki tek çizgiye birer adet sık iğne yapacağız. Hemen sıradakine de yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şu da 8. son zincirimin tekli lobu. Bu bir iki sıra zor ama daha sonra keyifle hemencik büyüyen bir model. Şimdi burada şöyle yapacağım.
İlk yaptığım sık iğneler, artık zincir kısmı bitti. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasını bulup hemen bakın şurada başlangıç noktamda sık iğnemi yapıyorum. Yaptığım sık iğnelerin tepe noktalarına sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şey 8 adet sık iğnemizin olması. Şimdi burada böyle yavaş yavaş artık döndürüyoruz. Büyüdükçe zaten daha kolay oluyor. 1-2 sıra biraz zorlayabilir ama sonrasında çok kolay, hızlı biten bir model. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Spiral şekilde dönüyoruz. Arttırma ya da eksilme olmamasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar yapıyoruz. Bakın böyle hızlıca ilerleyen bir modelimiz. Şu şekilde. Tamamen sık iğne ve spiral dönüş yapıyoruz. Hiçbir birleştirme vesaire olmadan bunu da istediğimiz boyuta ulaşana kadar yaptıktan sonra hemen şöyle bu yaptığım püf noktayı da sizlere göstereyim. Bu bıraktığım ipleri iğneden geçirdim. Bu ağız kısmının temiz olmasını istiyorum ben. Her bir sık iğnenin tepesine bu şekilde önden arkaya girerek temiz bir görüntü oluşturacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde hepsini yaptıktan sonra ilk başlangıç noktasına geldik. Burada da ipimi içten şöyle yakın bir yerden çıkarıyorum. Daha sonra böyle sık iğnelerimin içinden geçerek ipimi kesiyorum. Burada ipimi keseceğim. Yine aynı şekilde bu ağız kısmında yapıyoruz. Daha sonra çantamı ütüleyip tüm parçalarımı bitirip askısında takacağım. Evet, şimdi ben bakın ütüleyince ne kadar güzel, şık durdu. Tamamen bitirdim çantamı. Sizlere fikir olsun diye bakın astarımı da böyle hazırladım. Astarımın cebi olacak bu. Henüz dikilmedi ama detaylarına videolarım kısmından ulaşabilirsiniz. Astarı da bu bıraktığımız deliğin tam altından şuradan dikmeye başlıyoruz. Çok şık oluyor, fikir olur sizin için de. Tüm parçalarımı böyle bitirdim. Şimdi burada yapmamız gereken bu uzun parçamızı şöyle iğneden ipini geçirdim. Şöyle yapayım. Videomu şöyle ön kısımdaki ilk deliğimizden geçirdik. Şöyle burada bir miktar bıraktık. Daha sonra içe girmiştik. İçten ikinci delikten de dışarıya çıkıyoruz. Daha sonra bir sonraki bıraktığımız delikten tekrar içe giriyoruz. Burada çantamızın askısını düzgün bir şekilde yönleri aynı olacak şekilde ayarlayalım. Tekrar öndeki delikten de dışarıya çıkıyorum. Buradaki çantaya verdiği forma ben bayılıyorum. Şöyle güzelce
düzelttikten sonra hepsi aynı yönde olacak şekilde. Daha sonra şöyle bakın çok kolay bir şekilde şöyle kıvırıyoruz çantamızın altına. Bakın ne kadar eşit oldu. Kıvırdık. Şu forma bayılıyorum. Devam ediyoruz. Yine burada artık şu saplarımız devreye giriyor. Şöyle yapacağım. Şu saplarımız, bunun içinden geçireceğiz. Nasıl geçiriyoruz? Şöyle şuradan girdim. İğnemi herhangi bir noktadan, yani yetişebildiği herhangi bir noktadan dışarıya çıkardım. Bunu içeriye çekiyorum. İçten yürüterek gideceğiz. Dikkatli olalım. Kağıt ipi olduğu için benim ipim aşırı sağlam, kopmaz. Ama bazı kağıt ipler çok çabuk kopabiliyor. Buna dikkat ederseniz emeğiniz boşa gitmeyecektir. Şöyle çektim. Yavaş yavaş çeke çeke yürütüyorum. Yine çıktığım noktadan tekrar giriyorum. Herhangi bir noktadan tekrar çıkacağım. Şöyle geniş bir boşluğu olan noktadan çıkıyorum. Çıktım ve yürütüyorum. Tekrar girdim aynı noktadan içeriye. Yine çıktım ve yürütüyorum. Tekrar çıktığım noktadan giriyorum ve artık son noktadan da çıkıyorum. Burada dikkatli olun, yavaş yavaş çekmenizi tavsiye ederim size. Bunu düzeltiyorum, çantamın sapını böyle. Bunu böyle bakın şöyle ayarlayarak, daha sonra ölçüsünü ayarlayacağım zaten. Bırakıyorum burada. Şimdi tekrar bana bakan delikten girdim. Burada dediğim gibi düzelterek gidin. Eğrilik olmasın. Dikerken sorun yaratmasın. Tekrar delikten çıkıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Tüm yönler aynı olsun diye. Tekrar girdim. Ve tekrar çıktım. Burada şimdi sapımın boyutuna ve ayarlamasına bakacağım. Şöyle birazcık çektikten sonra hemen yeterli mi diye kontrol sağlayacağım. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle yeterli gibi duruyor. Şöyle işaretleyeyim. Bir de göz kararı bakayım. Her iki tarafı da istediğim boyuta geldi mi diye kontrol ediyorum. Verdiğim ölçünün. Şöyle. Evet. Bence gayet tam da yeterli bakın. Taktıktan sonra şu ölçü tam yeterli olacaktır. Verdiğim tam ölçüde yeterli geldi bana. Size kısa gelirse bıraktığımız ipten bir tık daha uzatabilirsiniz. Şimdi burada yine aynı şekilde girdim deliğimden. Bu şekilde herhangi bir noktadan çıktım. Bunu güzelce yerleştirelim ki sıkıntı yaşamayalım. Evet. Çıktığım noktadan tekrar giriyorum. Çok şık ve güzel bir çanta oldu. Sizin de fikirleriniz çok çok önemli benim için. Çantayı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Beğenmediğiniz noktaları yazarsanız yorum olarak çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Instagram hesabıma hepinizi bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Biliyorsunuz ki her destek bizim için yeni bir motivasyon kaynağı, benim için en azından öyle. Şimdi bu şekilde bunu ittirdim. Hemen buranın birleştirmesine geçiyoruz. Evet, şimdi uzun saplarımızın birleştirme kısmına geldik. Şöyle bir kameramı düzeltiyorum. Şimdi bu yönü
Hemen şöyle düzelteyim. Emin olduktan sonra. Şöyle bu yönümü aynı yöne bakmasına dikkat edersek çok güzel olur. Şöyle biraz detaycıyım. O yüzden şimdi bu uçları bir araya getiriyoruz. Daha sonradan bakın, şu son yaptığım noktadan gireceğim. Eyvah. İpim dolandı. Şunu bir sıkayım. Şöyle denk getiriyorum. Burada tekrar bu noktadan iğnem kalın ve ipim de kalın. O yüzden ikisi birbirine uyuşmadı. İğneyi değiştireceğim hemen. Daha küçük bir iğne tercih edeceğim burada. Şöyle tekrar bir düzenledikten sonra şöyle tam yanlış yere takmışım iğnemi. Video kısa olsun diye uğraştıkça gerçekten uzatıyorum. Bu arada bunu tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle geçirdim. Şöyle şuradan girdim. Şöyle göstereyim tekrar. Şuradan girdim. Bakın tam uçlar birbirine denk gelecek ve yeniden oluşturuyormuşuz gibi bir hava katacağız buraya. Bakın iğne çok önemli. İğnem çok kalındı ve geçiremedim bir türlü. Tekrar bakın. Şuradan girdim. Bunun püf noktası yok. Göz kararı tamamen şeklini bozmamaya dikkat ederek sağlam bir şekilde buradan birkaç kere gireceğim. Bu arada bu çanta sapı çok dayanıklı oluyor. Aman koparma, dayanmaz, dayanıklı olmaz gibi şeyler düşünmeyin. Gerçekten çok dayanıklı oluyor. Kullanan biri olarak söylüyorum. Şimdi burada ipimi diğer uçlardan da tekrar bir iki gidip tekrar döneceğim ki bu bağlantımızda esneme, açılma olmasın diye. Şimdi tekrar dönüyorum. Tamamen bağlantı noktamızı garantiye almak adına yapıyorum bu adımları. Şimdi tekrar bağlantı noktamdayım. Ve tekrar bu tarafa gidiyorum. Artık bunu uğraşsanız da açamazsınız gerçekten. Şimdi bu ipimi burada kestim. İğnemi diğer ipime takarak yine burada bir sağlamlaştırma yapacağız. Bakın herhangi bir noktaya batıyorum. Hiç batmam gereken bir kural yer yok. Şöyle. Bu işlemleri tamamen sağlamlaştırmak adına yapıyorum.
bu şekilde ipimi birkaç kez geçtikten sonra artık kesiyorum. Bakın. Şimdi bunun da püf noktası, şöyle yapayım. Bu sapı da buraya denk getirdiğimiz zaman artık gözükmeyecektir. Şunları da eşitliyorum. Ve size bu şekilde yeni çantamı da şöyle yapayım. Gösteriyorum. Ay, nasıl oldu sizce? Fikirleriniz çok önemli benim için. Gerçekten çok büyük emek verdim. Pinterest'te çok araştırdım. Yani bu modelin birebir aynısı hiç yok. Evet, boncuklu çalışılmışı var ama bu tasarımı bu şekli vermek gerçekten beni çok zorladı. Ama en kolay şekilde size anlatmaya çalıştım. Şöyle iki rengimi birlikte şöyle yapayım. Sizler de görün. Sizce hangi renge daha çok yakıştı? Tabii ki benim favorim bu oldu. Böyle bir tasarımın daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Fikirlerinizi yoruma belirtirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şöyle kısa bir detay da söyleyeyim daha vedalaşmadan. Ben çantamın ağız kısmını da çıt çıt yapacağım. Astarlama da yapacağım. Hemen ölçüsünü de vereyim bu arada. Detay kaçmasın. Şöyle tabandan itibaren şöyle düzeltirsek 32 santim diyebilirim. Kapalı bir şekilde ölçü veriyorum. 35 santimde eni diyebiliriz. Böyle. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki projede tekrardan görüşmek üzere. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir çanta oldu. Şöyle siyahımı da alayım. Evet, görüşmek üzere.